Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu yarınki gelecek güncelleme hakkında bilgi videosudur. Yarın güncelleme geldiğinde ne güncelleme geldi ne oldu diye düşünmeyin diye sizlere böyle bir bilgi videosu çekiyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. 3000 aboneye az kaldı. Abone olursanız sevinirim bu arada. Şimdi hızlıca başlayalım. İlk olarak büyüleme penceresi artık size büyük ek geçemeyeceğinizi açıkça bildiriyor. Muhtemelen bu Ocalus'te büyüleme yapıyoruz ya arkadaşlar. Orayla alakalı bir durumdur. Bunu gelince açıkçası beraber göreceğiz. Hani bunu tam olarak ne demek istediğini anlayamadım açıkçası. Helltide'daki Hellbourne düşmanları artık saldırıyla ek hasar veriyor. Helltide'daki o düşmanları var ya şeyler çıkıyor ya ortada. Oradaki düşmanlara ekstradan ateş hasarı veriyormuş. Masterwork materyalleri artık onlar için malzeme ön belleği açılmasını gerektirmek yerine doğrudan dönüştürülebiliyor. Yani bu bizim iksirci var ya. İksircide direkt en yüksek materyali küçük bir materyale dönüştürebiliyorduk ya arkadaşlar. Onu direkt şey yapıyormuş. Doğrudan dönüştürüyormuş. Önceden sandık alıyorduk, sandık açıyorduk. Onu iptal etmişler. Masterwork'ün kilidi bir karakter tarafından açıldığında artık diğerlerdeki tüm karakterler için her zaman erişebilir olacak. Yani burada da diyor ki hani biz 46. kademe zindana giriyoruz ya, 46. kademe üstü kabus zindana giriyoruz ya, pite girmek için ondan sonra demirci de artı basmak için. Onu bir defa yaptığınız zaman diğer karakterlerde de artık aktif oluyormuş arkadaşlar. Ee, Bunu getirmişler hani ne kadar gerek var bilmiyorum. Masterwork'ün altın maliyeti düştü. Bir zahmet düşsün arkadaşlar. Çünkü çoktu yani. 1 ile 4 sırası değişmemiş. Derece 5 450'den 400'e düşmüş. Rütbe 8 1 milyondan 800'e düşmüş. Rütbe 12 10 milyondan 2500 milyona düşmüş. Yani artı 12 basarken 10 milyon ödüyorduk. Bir zahmet zaten para sıkıntımız var. Bir zahmet düşürsünler yani. İyi olmuş bu arada yani bunu düşürdükleri. Şimdi zırh sınırı artık karakter istatiklerinde zırh üzerine geldiğinde araç ipucunda görüntülenebiliyor. Yani arkadaşlar artık zırhı 9230 olması lazım. O kadar yapsanız yetiyor. Yeni sezonda böyle. Ondan sonrasını yapsanız hani yine faydası olur mu? Ya olmaz demeyeyim de olur ama hani yapmasanız da olur yani. Öyle yani. O yüzden bunu artık şeyde istatistiklerde görebiliyoruz ne kadar zırhımızın olduğunu. Sihirbazın geliştirilmiş yüklü cıvatalar dalgalanması hasarı %30'dan %45'e çıkmış. Bu elektrik build'i için onu öncelikle söyleyeyim. Bir de muhtemelen ulti bu. Yanlış hatırlamıyorsam. Sorcerer'ın ultisi arkadaşlar. Onun hasarını yükseltmişler. Yanlış anlamadıysam. Yanlış anladıysam siz yorumlarda düzeltirseniz sevinirim. Şimdi diğer şeyimiz ise dağınık prizmaların düşme oranı birden fazla kaynaklara arttırılmış. Arkadaşlar dağınık prizma dediği bizim mücevhercide işte oyma açıyoruz ya silahlara, itemlere delik açıyoruz ya mücevher koymak için. Onu söylüyor. O önceden sadece şeyden düşüyordu. Lejyon ve Dünya Boss'undan düşüyordu. Şimdi hazine goblinleri artık işte bu prizmalardan sık sık düşürüyormuş. Dördüncü dünyada %30 şansı varmış. İşte dünya bosslarını kesersen prizmalar düşürüyormuş. İşte dünya boss'u dördüncü dünya seviyesinde kesersen 3 tane dağınık prizma atıyormuş. Bir de kasap keserseniz yine dağınık prizma düşürüyormuş her zaman. Kasap en azından bir işe yaramaya başladı. Öyle diyelim. Kasap ya bilmiyorum ya. En gereksiz boss demeyeyim. Çünkü Diablo 2-3 için böyle kasap gerçekten çok değerli birisi diye düşünüyorum yani. Çünkü sezon 4'te bayağı değerini düşürdüklerini düşünüyorum. Aynı istatik Aynı istatiğin bir eşya üzerinde birçok kez göründüğü durumlarda eşya istatiği
karşılaştırmaları daha sezgisel olacak. Bu yeniden düzenlendi. Bu durum çoğunlukla setlenmiş eşyalarda meydana gelir. Yani bu rollemeden bahsediyor diye düşünüyorum burada ya da tavlamadan bahsediyor. Aynı istatistiksler birçok kez geldiğinde bunu düzeltmişler, düzelteceklermiş. Açıkçası gerçekten güzel oldu bu. Çünkü sıkıntı, cidden sıkıntı yani. Hem para sıkıntısı var hem tavlama desen 3 yıldızlı item düşürüyoruz örnek vereyim. Tavlama bir gelmedi mi tamam çöp. En kötü yani. Sezon 4'ün en kötü durumu tavlama bence yani. Onu bir tık düzeltseleri güzel olur. Hellborn'u yenmek için gerekli visip ödülü 3 yenmekten bir yenmeye düşürüldü. Bunu açıkçası anlamadım. Çünkü ben anlamadım yani bunu öyle diyeyim. Yani bir 3 tane bir şey almaktan bir yenmeye düşmüş. Anlamadım bunu. Tamam. Yani şurayı anlamadım arkadaşlar. Burayı yorumlara yazar mısınız? Merak ettim yani. Ondan sonraki süreçte hata düzeltmeleri var. Sonra yine aynı şekilde kullanıcı arayüzleri düzeltmeleri. Bayağı bir bildiğiniz üzere her yeni sezon geldikten sonra bir ayımız bizim hata düzeltmeleri, arayüz düzeltmeleriyle geçiyor. Hani bunu eskiler bilir. Sezon 4 Diablo 4 oynayanlar için söylüyorum. Yani hata düzeltmeleri var. Bol hata düzeltmeleri var. Yani dün böyle bakıyorum şöyle ekstra böyle şu çoğu kişinin bilgisayarına takılma vesaire oluyordu arkadaşlar. Bunu artık işte 4000 serisinde oluyordu. Bunu birçok videomda söyledim. 4000 serisi grafik kartlarına sahip oyuncuların kullanabileceği bir ayar olan Nvidia DLSS çerçeve oluşturma ile ilgili sorunlar düzeltildi. Bu sorunlar düzeltildi ve ayar yeniden etkinleştirildi. Arkadaşlar artık 4000 serisi oynayan ekran kartı oyuncuları herhalde takılmayacak, donmalar olmayacak diye düşünüyorum. Onu düzeltmişler buradaki söylediklerine göre. Cehennem dalgası oynanışta değişiklikler var. İşte oyuncu öldükten sonra umutsuzluğa kapılan Herborn düşman ganimet bırakmama sorunu düzeltildi. Bir zahmet düzeltilsin. İyi item düşüyordu. Olsun düşsün. Cehennemde zırhların yer altından ortaya çıkabilmesi sorunu düzeltildi. Bir gruptayken işte Scream Heal damarlar birden çok kez yağmalanabilmesi sorunu düzeltildi. Yine birçok sorun düzeltilmiş arkadaşlar. Şöyle ekstra özel kesinlikle bilmemiz gereken bir şeylere bakıyorum. Sorun düzeltmelerine bakıyorum. Ekstra da bir şey yok. Kurda var. Oyuncular serbest bırak oyuncuya zarar vermesi düzeltildi. Ya bu pit arkadaşlar bu piti var ya sıkıntı. Yüksek seviyeleri çok sıkıntı da bakalım halledeceğiz inşallah. Envanterinizde rün varsa yalnızca çukurda dikili taş etkileşime geçebilmeniz sorunu düzeltildi. Bu çoğu kişide vardı. Yani bana yorumlara atan olmuştu. Abi ben işte 46. kademe üstü kabusundan yapıyorum ama tıklayamıyorum. Onu da düzeltmişler arkadaşlar. Rün setleri Dünya Kademesi 3 kabus zindanları ve nefret taralarında kaynayan ambalajdan düşme sorunu düzeltildi. Tamam. Beceri ve sınıf mekanikleri var. Geliştirilmiş bloklardan kaynaklanan dalgalanan hasarlı birlikte istiflenen düşmanların çok patlamasına olan sorun düzeltildi. Yani genel olarak düzeltme var arkadaşlar. Genel var bir de burada. Yine aynı şekilde düzeltmeler falan var. Ondan sonra aşağıdaki tempolarda sağladığı bekleme süresi azalmasının daha yüksek seviye tarifler için daha az olması sorunu düzeltildi. Yani genel olarak full düzeltme var. Ekstra bir şey yok. En önemli şey şu bu arada. Hazır buraya kadar gelmişiz. Lilith'i kestikten sonra size kıvılcım atacaktı ya, artmıyordu ya. Onu düzeltmişler. Artık Lilith kesince size kıvılcım verecek. Lilith kesen arkadaşlar ise direkt kıvılcım gelecek arkadaşlar. Öyle biliyorum bu arada.
Haberiniz olsun. Artık Lilith kesince de bu Uber'e dönüştürdüğümüz kıvılcım düşecek. Ekstra tamam. Genel olarak düzeltmeler var. Ben bu Yamalotlarını sitenin altına bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Genel olarak böyle. Ee, Canlı yayındayken çoğu arkadaşımız, abimiz şey dedi. İşte Barbara nerf geliyor dedi. Ben onu burada göremedim. Bakıyorum, hala bakıyorum ama göremedim. Ee, Ona bir bakacağım arkadaşlar. Da yani Barbar oynamıyorum zaten sorun değil de ne bileyim sizin bilginiz olsun diye söyleyeyim dedim de ama yok yani. Hani ben burada göremedim. Yine de siz bakarsınız. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.